Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim merkezi içerisinde bulunan bitişik nizamlı havuzlu site içerisindeki 4+1 triplex villamızı göstermeye geldik. Öncelikle dış çekime başlayarak bulunduğumuz sokağı sizlere göstereceğim. Daha sonrasında site girişini ve villamızın iç kısımlarını ve daha sonra teras kısmında videomuzu sonlandırmayı düşünüyorum. Öncelikle Didim Kent Meydanı'ndan hemen ana cadde üzerinden Altınkum'a doğru gittiğimiz yol üzerinde, Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan havuzlu sitemiz içerisindeyiz. Sitemizin giriş kısmındayız. Bu site içerisinde tabii birden çok girişi var. Biz Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan giriş kapısından itibaren sitemizin içine geçiş yapıyoruz. Yaklaşık giriş yaptıktan sonra 100-150 metre sonrasında villamızın içerisine ulaşacağız. Tabii şu anda havuz alanı dolu olduğu için çok fazla havuzdan görüntüler çekmeyeceğim. Şu an villamız havuz cepheli. Zaten üst katlara çıktığımızda en son teras alanına geldiğimizde bulunduğumuz konumu daha net bir şekilde anlayacaksınız. Dümdüz devam ettiğimiz takdirde hemen sol tarafta yer alan kapalı cam balkonuyla kapatılmış olan villamızı şu an sizlerle birlikte inceliyoruz. Kendinde ön tarafında kapalı bir cam balkon alanı ve bahçe kullanım alanı bu şekilde bulunmakta. Hatta şöyle gösterelim. Diğer açıdan da göstereceğiz. Yan binalarla olan sınırımız yeşil çit alanlarla kapatılmış. Şu an bitişik nizamlı bir triplex yapı inceleyeceğiz. Sizlerle birlikte bahsettiğimiz üzere bahçe kullanım alanı bu şekilde. Şimdi kapımızdan içeriye girerek iç özelliklerini bahsedelim. Çünkü havuz alanında şu an biraz da müzik var. Rahatsız olmanızı istemem. Evet, içeriye girdikten sonra hatta şöyle cam balkon alanımızın kapısını da örtelim. Sesi biraz daha uzaklaştırmış olalım. Şöyle baktığımızda çelik kapı girişin ön tarafı kapalı bir böyle balkonla örtülmüş. Aslında daha mantıklı olmuş. Çünkü dışarıdan girdiğiniz takdirde ayakkabılarınızı veya özel eşyalarınızı burada rahat bir şekilde bırakabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında da herhangi bir görüntü kirliliği olmaması açısından bu daha mantıklı bir şekilde düşünülmüş. Şimdi villamızın çelik kapısına giriş yaptıktan sonra alt kattan başlayacak olursak salon mutfak bölümünü ve bir banyo kullanım alanını sizlere bugün sunacağız. Öncelikle sol taraftan itibaren başladığımızda mutfak tezgah alanı oldukça geniş bir şekilde çalışılmış. Ki zaten villamızın içerisindeki bazı değişikliklerden de söz edeceğiz. Bunlardan bir tanesi mutfak dolapları ve üst katlara da çıktığımızda banyo alanları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Mutfak bölümünün sağ tarafından itibaren ankastre fırınımızı ve ocağımızı koyabileceğimiz bölüm hemen sağ taraftan itibaren başlıyor olacak. Hemen yanında şöyle gösterdiğim üzere bir havalandırma penceresi, yine saklama alanları altlı ve üstlü olmak üzere şöyle siyah ve beyaz renklerin tercih edilmiş olduğu geniş saklama alanlarımız burada mevcut. Yine tabi salon özellikle giriş katta yemek yemeniz için şurada açılabilen bir masası bulunuyor. Tabi bugün sizlere tanıtmış olduğumuz villamız aslında boş. Eşyası yok. Sadece içerisinde bu alt katta gördüğümüz mobilyalar var. İster kullanabilirsiniz, ister çıkartabilirsiniz. Bunların herhangi bir beklentisi yok. Şu an sattığımız takdirde bunları isterseniz de kullanma şansımız var. Sağ tarafa baktığımızda yine havuz yönüne doğru bakan bir penceremiz ve daha öncesinde burada anlayabileceğimiz üzere karşı taraf TV ünitesi ve oturma grubu halinde kullanılmış. Şimdi devam edelim. Alt katta bulunan, tabii yıkanma alanı ve duş olmayan günlük tuvalet kullanımı için burası gördüğünüz gibi banyo lavabosu ve seramikler oldukça yenilenmiş. Ki zaten bunlar yenilenmiş diyorum fakat zaten yeni durumda, çok uzun zaman önce yapılmadığından dolayı sizin herhangi bir masraf etmenize gerek kalmayacak. Evet, üst kata çıktığımızda üst katta 2 tane yatak odası ve 1 tane ortak kullanım alanlı banyo inceleyeceğiz. Öncelikle ben sizi çocuk odasından başlatmak istiyorum ki zaten burayı şu anda depo amaçlı kullanılmış. Gardırobun parçaları buraya konulmuş. Yaklaşık 6-7 metrekare genişliğinde bir küçük oda burada kullanılmış. Onun haricindeki yatak odası, hatta şöyle tam kenar tarafa doğru gelerek göstermek istiyorum. Buradaki yatak odamızın kullanım alanı daha da ferah. Burada çift kişilik yatağınızı, şifon yerinizi, komodin başlığınızı ve gardırop alanınızı, tabi isterseniz karşı tarafta da bir uydu anten bağlantı noktası yer almakta. Hatta yatak başlığını oraya da koyabilmeniz için daha sonrasında elektrik bağlantı noktalarını bu şekilde dizayn etmişler. Ve üzerinde şöyle, hatta biraz daha yakından gösterelim malzemeyi de anlamak açısından.
Şöyle gördüğünüz gibi taş bir örme burada yapılmış ve daha sonrasında açık bir renge boyanmış. Evet, üst katımızda bulunan çift kişilik yatak odamız çocuk odasına göre tabii ki daha büyük ve daha kullanışlı. Şimdi birinci katın kendine ait olan banyo kullanımını inceleyeceğiz. Banyomuz alışılmışın dışında bir renk burada seçilmiş. Gördüğünüz gibi altın sarısı, böyle varaklı bir hem duş başlığı hem seramikler, bu şekilde gösterelim. Farklı bir tarzda banyo çalışması burada yapılmış. Zaten lavabosu gördüğümüz gibi herhangi bir dolabı olmayan oldukça kullanışlı bir lavabo alanı tercih edilmiş. Şimdi derseniz üst kata doğru çıkalım. Ondan öncesinde size bir detay anlatmak istiyorum. Videoda çünkü gördüğünüzde acaba merdivenleri ahşap mı, herhangi bir sağlamlığı var mı yok mu aklınıza takılmaması açısından merdivenlerimizin üst kısmı ahşap. Merdivenimizin orijinali gördüğünüz gibi betondan. Orijinal merdiven kullanımı bu şekilde. Evin mimarisi yapılmış olduğunda merdivenlerimiz betondan. Daha sonrasında sadece görüntü farklı olsun diye ahşap bir kaplama yapılmış. Tabi bunlar sizin elinizde. Beğenmediğiniz takdirde bunlar da ileriki zamanda değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, üst kata çıktığımızda iç mimari aynı olduğu için oda büyüklüklerimiz de aynı. Bu yüzden metrekarelerden bahsetmeyeceğim. Fakat üst katta bulunan çocuk odamız şu an boş haliyle olduğu için büyüklüğünü, genişliğini bu şekilde daha net anlayabileceğinizi tahmin ediyorum. Karşı tarafta villamızın arka cephesine açılmış olan bir pencere burada yer alıyor. Ve burada tabii tek kişilik bir yatak, çocuk için söylüyoruz veya genç odası yaptığınızda tek kişilik bir yatak ve küçük bir gardırop alanı kullanabiliyorsunuz. Bu taraftan baktığımızda ise bahsettiğimiz gibi villamız ön cepheye, havuz cepheye doğru bakıyor demiştik ve üst katta şu an çift kişilik yatak odasının içerisine girdikten sonra tam köşe konumdan gösterecek olursam gördüğümüz gibi oldukça ferah ve aydınlık ve kullanım alanı gayet yeterli büyüklükte olan çift kişilik diğer yatak odamız. Yani burası artık villamızın 4. yatak odası olmuş oluyor. Burada istediğiniz gibi yatak düzenini, gardırop düzenini kendi içerisinde dekore edebiliyorsunuz. Ve burada bir farklılık, buradaki banyo alanımız ebeveyn banyosu olarak katılmış ve odanın içerisinden giriş yaparak kullanıyorsunuz. Hemen şöyle inceleyecek olursak, girişten itibaren sol tarafta yine şık bir lavabo masamız şu şekilde. Yine set üstü bir, tezgah üstü bir lavabomuz. Bunlar da gümüş renkte bu sefer karşımıza çıkıyor. Hemen onun üstüne güzel dekoratif bir aynalığımız ve sağ tarafta içerisi oldukça geniş olan bir duşakabin bölümümüz ve hemen yanında ise askılı bir klozetimiz ve gömme bir sifonumuz burada yer almakta. Hatta ben size şöyle küçük bir görsel de göstermek istiyorum. Bu duşakabinimiz içerisinde Bluetooth bağlantısı ve şarkı, müzik dinleyebileceğiniz, hatta şöyle hoparlör kısımları da bu şekilde. Güzel bir kendine ait tesisatı var. Elektrik bağlantısı olarak kullandığınızda karşıdaki ekrandan böyle duş yaptığınızda ister Bluetooth'la ister diğer özelliklerini kullanarak müzik bağlantısına geçebiliyorsunuz. Evet, villamız iç kullanım alanı oldukça aslında mantıklı. Çünkü neden mantıklı olduğunu söylüyorum. Bu tarz bir lokasyonda, merkezi konumda genellikle alabileceğimiz seçenekler artık apartman daireleri olarak 2+1, 60 metrekare, 70 metrekare dairelerden bahsediyoruz. Bu villamızın 3 katlı olmasından dolayı kullanım alanı yaklaşık 120-130'un üzerinde bir kullanım alanı var. Tabi bu en üstte teras alanı var, fakat bunun en çok hoşunuza gidecek yeri tahmin ediyorum bahçe kullanımının olması. Küçük de olsa kendinize ait bir müstakil bahçeniz var. Villanızın girişi müstakil girişli ve buradan bütün alışveriş noktalarına, Altınkum sahiline, toplu taşıma istasyonlarına, bankalara ve ATM'lere ve tabi yaz kış burada devamlı oturmayı düşünürseniz de hastane, ilkokul, ortaokul gibi birçok nokta ayağınızın altında. Burada sadece arabayla bile 5 dakikalık en fazla gidebileceğiniz mesafelerde 5 dakika içerisinde istediğiniz uzaklıktaki işinizi halledip geri evinize gelebiliyorsunuz. Şu an villamızın tabi banyoları yapıldı dedik, mutfak dolapları yapıldı dedik ama bu tabii kişiye göre istediğiniz bir değişiklik varsa bunları da yapabilirsiniz. Zeminler parke çalışması daha öncesinde yapılmış. Kapılarımız beyaz kapı. Tabii bunlar görüntü ve keyif açısından farklılık gösterdiğinde renk değişikliği, model değişikliği gibi istiyorsanız yaptırma şansınız da bulunuyor. Bunları ileriki tarihlerde projeleriniz arasında yazabilirsiniz.
Şimdi karşı taraftaki merdiven nereye çıkıyor diyeceksiniz ve biraz dik olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bu merdiven aslında gündelik olarak kullanacağınız bir yer değil. Çünkü üst kata mangal yakacağınız zaman veya sadece eşyalarınızı koyacağınız zaman kullanabilirsiniz. Merdivenimiz biraz dik çünkü çatıya çıkan merdiven seyyar bir merdiven kullanılmaması açısından verilebilecek en güzel eğim verilmiş ve buraya sabit bir merdiven çalışması yapılmış. Evet, bu üst kata çıktığımızda ise bahsettiğim gibi fazla eşyalarınızı burada konumlandırabilirsiniz. Burası aslında kapalı bir alan çünkü açık terasa geçtiğimiz bir transit bir alan. Buraya oda demiyorum. Tabi burada da ihtiyacınıza göre düşünüldüğünde hem fazlalık eşyalar istenilirse konabilir, istenirse buraya bir yatak atıp üst katta da misafirinizin olma durumunda veya bir açılır kanepe, karşı tarafa bir televizyon konulup oda olarak da kullanılabilir. Buradan da teras alanına çıktığımız ana bölüm burası. Tabi biraz şöyle zoom yapmak istiyorum. Karşı tarafta güzel bir Türk bayrağı şu anda dalgalanıyor. Havada iyi ki bugün rüzgarlı çünkü bayrağımız daha asil bir şekilde bu şekilde dalgalanıyor. Hemen sözü açılmışken, konusu açılmışken karşı tarafta Türk bayrağının bulunduğu nokta ise Didim Kent Meydanı. Burada biliyorsunuz merkezi bir nokta olduğumuzdan bahsetmiştik. Kent Meydanı civarında tüm kamu kuruluşları, jandarma ve polis karakolluğu, adliye ve vergi binası ve aynı şekilde az ileride de devlet hastanelerimiz bulunuyor. Her türlü ihtiyacınız için merkezi bir konumda olması bunlar ileriki dönemde kullanım yaptığınızda oldukça avantajlı olacaktır. Evet, terasımızdaki son bölümü gösterecek olursak burası tabii çok kullanılmadığı için şu an biraz bakımsızlık gelebilir. Karşı tarafta bir lavabo, burada tezgah çalışması yapılmış. Bu tabii eğer ki buradaki dizayn, düzenlemeler komple sizlere ait, istenirse bir barbekü konulabilir. İstenirse burası komple kapalı bir dolap haline getirilebilir. Evet. Az çok gözümüzün gördüğü kadar, aklımıza geldiği kadar bu sıcak havalardan da etkilendiğimiz için biraz videolar çekerken artık konuşmakta biraz zorluk çekiyoruz. Çünkü çok çabuk bir şekilde güneşten etkilenebiliyoruz. Benim size anlatmak istediğim özellikler bunlardı. Aklımıza gelen özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Bunlarla alakalı, izlediğiniz videolarla alakalı detaylı bilgi almak istediğinizde aşağıda yazan iletişim numaralarından arayarak bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Sizin de bu şekilde satmayı düşündüğünüz Didim, Kuşadası, İstanbul, Fethiye ve Bodrum istikameti üzerinde bu bölgelerde çalışıyoruz. Satmayı düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı detaylı bir fiyat analizi ve satış sürecini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.